Özellikle ilkokulun ilk yıllarında çocuğun derste öğrendiklerini sık unuttuğunu, bunun için de sık tekrar etmesi gerektiğini ve evde anne babanın bu konuda baskı yapması gerektiğini düşünürüz. Bu yıkıcı bir hatadır. Şimdi bu unutkanlığın asıl sebebini anlamaya çalışalım ve gerçeklerden bahsedelim. Stresli ortamların insanda unutkanlığa sebep olduğunu ve hata yapma ihtimalini de artırdığını çok iyi biliyoruz. Stresli bir durumda vücudumuz ve beynimiz savaş ya da kaç moduna girer. Yani ya savaşırız ya da kaçarız. Peki stresli bir derste veya ödev sırasında ya da sınavda çocuk beyni kaçmayı mı, savaşmayı mı tercih eder? Bunu anlamak ve yönlendirmek aslında biz ebeveynlerin elinde. Bunun için iyi stres ve kötü stres arasındaki farkı anlamamız gerekiyor. Evet, stres her zaman kötü değildir. Onu kötü yapan bazı durumlar vardır. İyi stres yönetebileceğimize veya kontrol edebileceğimize inandığımız bir durumla karşılaştığımızda gerçekleşir. Daha önceden tecrübeliyim. Bu konuda başarılı olduğumu gördüm. Kısa bir örnek vermek istiyorum. Bir çocuk bir eli gidondayken bisikletle tepeden aşağı iniyor. İleride bir çukur gördüğünde strese giriyor ve içgüdüsel olarak diğer elini de gidona koyuyor. Bir saniyeden kısa bir süre içinde beyni hayatta kalma moduna giriyor aslında. Yani savaşmalısın diyor. Kalbine, bacaklarına kan pompalanıyor. Göz bebekleri daha fazla ışık almak için açılıyor. Bu sayede görüşü biraz daha iyi bir hale geliyor. Ve çukurun kenarından kıvrak bir hareketle bisikleti çevirmek için hazır hale geliyor. Kendini çukurun etrafından geçecek şekilde yönlendiriyor ve yokuştan aşağı güvenli bir şekilde devam ediyor. Yani stres oluşturan durumu sorunsuz ve hızlı bir şekilde yönetebiliyor. Zorluğu aşmasında yardımcı olan iyi bir stresti, çünkü yapabileceğine inanıyordu. Bu iyi bir stres. Beyin başarıyı sever ve bu olayı kaydeder. Bu çocuk bir daha benzer tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldığında bu olumlu hatıra onunla başa çıkmasına yardımcı olacak. İyi stres bizi daha güçlü, yeni zorluklara göğüs germeye hazır hale getirir. O halde şöyle bir çıkarım yapabilir miyiz? Çocuklar üzerinde oluşturduğumuz stres, kaygı ve korku onların faydasına. Bu onları güçlendiriyor ve bundan sonraki olumsuz durumlara hazırlıklı hale getiriyor. Bu çıkarım doğru ama bir yere kadar doğru. Az sonra daha iyi anlayacağız. O zaman hikayemiz burada bitmesin ve çocuğun başına başka belalar da gelsin. Çok geçmeden yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını düşünelim. Aniden şiddetli yağmur yağmaya başlasın ve bisiklet yolunda büyük su birikintileri oluşsun. Çocuk gidonları sıkıca tutmaya devam eder. Bu sefer daha fazla stres hisseder çünkü tehlike artmaktadır ve daha uzun sürmektedir. Yine de eve sağ salim varacağına halen inanıyor. Neden? Çünkü daha az önce benzer bir stres yaşadı ve bununla mücadele etmeyi başardı. Bunu tekrar yapma becerisine sahip olduğunu çok iyi biliyor ve bu ona güven veriyor. Çocuk dayanılabilir bir stres yaşıyor. Yani çocuk kontrollü ve özgüvenli bir şekilde yoluna devam ediyor. Ama şimdi hikayeyi daha da zor bir hale getirelim. Daha da kötüsü olsun. Yağmur şimdi daha sert yağmaya başlasın ve şimşekler çaksın. Çocuk görmekte zorlansın ve yanlış yöne doğru gitmeye başlasın. Hiç bu kadar uzun süre korkunç koşullarda bisiklete binmemişti. Stresin süresi uzuyor. Ne zaman biteceği belli olmayan bir stres her tarafını sarmaya başlıyor. Korkudan bunalmaya başlıyor. Artık kendini yetenekli hissetmiyor ve güvende hissetmiyor. Çocuğun bu son yaşadığı kötü bir stres ve zehirli bir strestir. Bu sürekli devam eden tehdit edici bir durumda olduğumuzda olur ve bunun üstesinden gelemeyeceğimizi hissetmeye başlarız. Kötü stres güveni aşındırır ve yeteneğimizi sorgulamamıza neden olur. Yani belki de o kadar da yetenekli değilimdir demeye başlarız. Bu noktada çocuk pes eder ve bisikletin çamura düşmesine izin verir ve elinden geldiğince hızlı bir şekilde evine doğru koşmaya, yani kaçmaya başlar. Savaş ya da kaç modlarından diğeri, yani kaç modu burada devreye girer. Ebeveynlerden en çok duyduğumuz şikayetler şunlar: söz dinlemiyor, dediklerimi yapmıyor, bizimle iletişimi kesti, kitap okumuyor, ders çalışmıyor, çok fazla telefon, tabletle vakit geçiriyor, yemek yemiyor, saygısız, beni duymazdan geliyor. Büyüdükçe sorunları artıyor. Az önce stresli bir durumla baş etmek için metabolizmanın savaş moduna kolaylıkla girebildiğini, fakat stresli ortamın süresi uzadıkça stresin zehirli bir strese dönüşerek kişiyi yıldırabileceğini ve kaç modunun devreye girebileceğini gördük. Söz dinlemiyor dediğimiz bir çocuk muhtemelen sözümüzü daha önce dinlemişti ama şimdi vazgeçmiş olmalı. Ders çalışmayı da denemiş olmalı. Kitap okumayı da. Tableti bırakıp bizimle sohbet etmeyi de daha önce denemiş olmalı. Peki şimdi kimden, nereye ve neden kaçıyor olabilir?
Daha önceki videolarımda ödev konusundaki veya kitap okumak konusundaki zorlamaların ve sürekli hatırlatmaların sonunda çocukların bunlardan nefret etmesine, yani kaçmasına neden olduklarından bahsetmiştim. Ya da şöyle bir örnek verelim. Çocuk tabletle oynamadığı ve bizimle sohbet etme fırsatı bulduğu zamanlarda onun sürekli hatalarını buluyor. Okulda şöyle yapma, böyle davranma, bak oraya çıkma, o bardak öyle tutulmaz gibi söylemlerle onun iyiliğine olduğunu düşünerek ama aslında sürekli olarak onu eleştirmiş olarak stresini artırıyorsak çocuk bu stresle bir süre sonra başa çıkamayacağını anlayacak ve bizden uzaklaşacak, bizden kaçacak ve kendini güvende hissettiği alana geri dönecek. Bisikletli çocuğun eve koşması gibi, o da tabletine koşacak. Şimdi gelelim özellikle ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin her yıl olduğu gibi bu yılda yaşayacakları zehirli stres serüvenine. Fark edeceksiniz ki bu çocuklar ilk başlarda öğretmenlerinden aldıkları enerjiyle okulda yaptıklarını, öğrendiklerini veya duyduklarını sizinle sürekli paylaşacaklar. Fakat bir süre sonra bizler onların hataları üzerinde, akıllarında tutamadıkları harfler üzerinde daha çok durmaya başlayacağız. Ve okuldaki tavır ve tutumları konusunda da sürekli nasihatlerde bulunmaya başlayacağız. Öğretmene şöyle söyle, arkadaşına böyle yapma, o çocukla konuşma, beslenmeni şöyle ye gibi bazı nasihatler. Çocuk zehirli bir stres yaşamaya başlayacak. Kaçmak isteyecek. Ağlamaya başlayacak. Karnı ağrıyacak. Tuvaleti gelecek. Başka davranış bozuklukları geliştirecek. Tırnak yeme, alt ıslatma, saldırganlık, öfke nöbetleri gibi. Fakat stres oluşturan ortam maalesef ki bitmeyecek. Çünkü çocuğun okula başlamasıyla birlikte hemen hemen her gün yaşadığı stres ona bildiklerini de unutturmaya başlayacak. Hataları artacak ve öğrenme, anlama güçlüğü yaşamaya başlayacak. Aileler veya öğretmenler de çocuğun okulda öğrendiklerini unutmasına sebep olan şeyin zehirli stresten kaynaklandığını anlayamazlarsa çocukların daha fazla üzerinde durulması gerektiğini, daha fazla çalıştırılması gerektiğini ve daha sık tekrar yaptırılması gerektiğini düşünmeye başlayacaklar. Öğrendiklerini çabuk unutuyor diyerek sık sık tekrar etmesi adına çocuğa baskı yapmak, basit yağmurlu bir günü fırtınalı, şimşekli bir güne dönüştürecek ve onu daha fazla strese sokacak. Böylece unutkanlığı ve hataları da artacak. Mücadele etmek, öğrenmek için çabalamak, yani savaşmak değil de kaçmak isteyecek. Aslında bu yaşlarda yaşadıkları hemen hemen bütün davranış bozukluklarının da temelinde ellerimizle oluşturduğumuz bu kötü, yani zehirli stres var. Normalde iyi stres çocuğu güçlendirir. Eşimle kavga ettim, çocuğumun psikolojisi bozuldu gibi düşüncelere kapılmamıza gerek yok. Merak etmeyin, üzülür belki ama psikolojisi bozulmaz. Öğretmen söz hakkı vermemiş, psikolojisi bozulmuş. Merak etmeyin, üzülür ama bozulmaz. Ödev sırasında ona bağırdım. Merak etmeyin, bozulmaz. Çocuklar bunlarla mücadele edebilir ve savaşır. Ama bunların her gün tekrar etmesi ve sistemli hale gelmesi kötü stresi oluşturur. Ve evet, savaşmak yerine bu sefer kaçmayı tercih eder. Ve evet, psikolojisi bozulur, davranış bozuklukları oluşmaya başlar. Yani çocuğumuzun hayatında uzun süreli ve hemen hemen her gün yaşadığı stres faktörlerine bir bakmamız ve onları tespit etmemiz ve zaman kaybetmeden o en çok yaptığımız davranış, söz ve eylemleri terk etmemiz gerekiyor. Mesela her gün yaşadığımız ödev ve kitap mücadelesini ya da uyku saati kavgasını, eşimizle hemen hemen her gün yaptığımız tartışmaları, yemek yedirme savaşlarını, bunlar kötü strese sebep oluyor ve farklı bozukluklara da yol açıyor maalesef. Hepsi için değil ama tablet, telefonla çok fazla vakit geçirmesinin sebebi de kötü bir stresten kaçmak için olabilir. Bu yüzden o stresi kaldırmadan tableti kaldırma çabamız sonuç vermez. Çünkü bir şeyden kaçıyor ve bu kez başka bir kaçış yolu bulacak. Onu kaçma moduna sokan kötü stresin ne olduğunu mutlaka bulmalıyız. Eşimizle yaptığımız büyük bir kavga çocuğumuza zannettiğimiz zararı vermeyebilir. Ama basit zannettiğimiz ama her gün yaptığımız tartışmalarımız çocuğumuza ciddi zararlar verebilir. Özellikle 1. sınıf velilerimizin mutlaka farkında olması gereken şey şu: stres ve baskı altında uzun süreler öğretilmeye çalışılan bilgiler zaten çocukta kaç etkisi oluşturacak ve çocuk yeterince odaklanamayacak. Ayrıca stres ortamı bildiklerini de unutturacak. Bunun üstüne bu çocuk çok unutkan diyerek giriştiğimiz fazladan stres ve baskı ortamı işleri daha da zorlaştıracak ve artık çocuk kaçmak için farklı teknikler geliştirecek. Daha da devam ettiğimizde ders ve okul sevgisi maalesef nefrete dönüşecek ve farklı takıntılar, psikolojik sorunlar, davranış bozuklukları ve kişilik bozuklukları oluşmaya başlayacak. Ayrıca kendini başarısız, sürekli unutan, beceriksiz biri gibi algılayacak ve başka zorlandığı stres oluşturan benzer durumlarda da kendine güvenemeyecek. Beyni ona savaş değil, kaç diyecek.
Matematikte kendini başarısız kabul eden biri kimya dersleri başladığında daha da stres yaşar ve ondan da kaçmaya çalışır. Hem de hiç denemeden bunu yapma eğilimi gösterir. Daha en baştan vazgeçer yani. Dolayısıyla unutkanlığın sebebi zaten bizim en başta uyguladığımız baskı olabilir. Çocuğun her gün yaşadığı kötü stres olabilir. Sürekli olarak hatırlatmalar, başarısızlıklarının üzerinde durulduğu bir ders çalışma ya da ödev ortamı zaten yeterince streslidir. Burada illaki şiddet uygulamaktan bahsetmiyorum. Herkesin bildiği ve hemen hemen tüm eğitimcilerin de şahit olduğu bir durum vardır. Çocuk ilk 1-2 ay okula gelmiştir ve harflerin bir kısmını öğrenmiştir. Sonrasında hasta olur ve 2-3 ay okula gelemez. Evde de ders veya ödev yaptırılmaz. Çocuk iyileşip okula gelir ve herkes hayrete düşer. Okumayı öğrenmiştir. Bu gizil öğrenme ve hazır bulunuşlulukla ilgilidir. Her çocuğun hazır bulunuşluluk vakti farklıdır. Harfleri bir şekilde farkında veya farkında olmadan çocuk zaten alır ve beyin bu bilgileri yeterli hazır bulunuşluluk düzeyi oluştuğunda kullanmaya başlar. Daha 3 harfi öğrenen çocuğa hemen o akşam bu harfleri birleştiremiyor diyerek baskı yapmak ve buna günlerce devam etmek stresi artırır ve kaçış isteği harekete geçer. Aslında kendiliğinden oluşacak bir beceridir bu. Çocuk bir taraftan sesleri okulda alır, duyar ve beyni bunları kaydeder. Bu sırada evde bırakalım oyuncaklarıyla oynasın, sokakta vakit geçirsin. Bunlar onun unutmasını değil, tam tersi hazır bulunuşluluk süresini yakınlaştırır. Çünkü mutlu ve huzurlu, hayatında bir düzen var. Üstelik ruh sağlığı, sosyal, duygusal becerileri ve davranışları da olması gerektiği gibi gelişmeye devam eder. Ki derslerden çok daha önemlisi de bu alanlardır aslında. Pandemi döneminde okulların kapalı olması özellikle 1. sınıf öğrencilerinin okuma yazmayı öğrenme hızını nasıl değiştirdi acaba diye düşündüm. Böyle bir araştırmaya rastlamadım ama benim gördüğüm şu. Geçtiğimiz yıl çocuklar daha hızlı okuma yazmaya geçti ve okuma yazmaya geçemeyenlerin oranı geçtiğimiz yıllara oranla çok daha azdı. Çocukların okuma yazmaya geçememelerinin ya da geç geçmelerinin en büyük sebebi okuldan döndüklerinde yaşamaya devam ettikleri ve bunu her gün yaşadıkları kötü stres oluşturan ders ve ödev ortamlarıydı. Peki evde kalmaları daha mı iyi oldu? Bazı ailelerde evet ama maalesef bazılarında hayır. Bu kez de farklı psikolojik sorunlar oluşmaya başladı. Onu ve sebebini de başka bir videoda anlattım. Genel olarak şunu söyleyeyim. Yani peki hocam ne yapalım? Bıraksak yemek yemeyecek, bıraksak kitap okumayacak, bıraksak ders çalışmayacak gibi kaygılarımız oluyor. Önce bu kaygıların çevresel ve içsel nedenlerden yani sonradan oluşan insan eliyle üretilmiş kaygılar olduğunu kavramak gerekir. Çocuk eğitiminde bazen çocuklara doğrudan hiçbir şey yapmamak aslında çok iyi bir şeyler yapmak anlamına gelir. Sakin olalım ve önce kendi stresimizi yöneterek zehirli stresimizden kurtulalım. Yani çocuğumuzun eğitimi adına yaşadığımız bu stres gayet normal ve bu bize savaşma gücü verecek. Ama bunu zehirli bir strese dönüştürmemek gerekir. Görüşmek üzere.